Selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere internet üzerinden PC sihirbazını kullanarak bir tane oyuncu bilgisayarı toplayacağız. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar olabildiğince uygun fiyatlı, herkese uygun bir bilgisayar yapmaya çalıştık, toplamaya çalıştık. Sistem içerisinde kasa içerisinde tabii ki işlemci, anakart, RAM, tabii ki ekran kartı, power supply'ımız var, monitörümüz var, klavye ve mouse var, bir tane de oyuncu kulaklığı var. Fiyatımız ise 5400 liralık bir fiyat tuttu. AMD Ryzen 3200 işlemcisini kullandık. Gigabyte'ın A serisi Yonga setinden 321 Yonga setli anakart kullandık. High Level'ın 8 GB'lık DDR4 teknolojisine sahip bir tane RAM var. Aynı zamanda ekran kartı olarak Asus Phonex'in 1030'luk bir ekran kartını kullandık. SSD bir hard diskimiz var. Vestel Digital 240 GB'lık monitörümüz Asus 21.5 inçlik Full HD 1 milisaniye tepkime süreli, aynı zamanda HDMI çıkışlı ve daha doğrusu HDMI girişli ve VGA girişli bir monitörümüz var. Kasa olarak Game Power kasamız var. Güç kaynağımız 500 wattlık 80 plus'lık bronza sahip bir power supply'ına görülmektedir. Aşağı doğru indiğimiz zaman klavye ve mouse olarak da Hyper'in klavye ve mouse seti var. Kablolu tabii ki bunlar. En sonunda da mikrofonlu kulaklığımız var. Yine Game Power'ın 7.1 surround'lı LED aydınlatmalı kablolu bir oyuncu kulaklığı mevcut. Fiyatı dediğim gibi 5400 liraya. Elimden geldiği kadar uygun fiyatlı bir şey yapmaya çalıştık. Tabii ki eğer ki bu videoyu beğenirseniz bununla ilgili daha yeni videolar çekmeye çalışacağız. Sizler için sistemler toplamaya çalışacağız. Çünkü hazır sistemler de yapıyoruz. Onlar da çok iyi tutuluyor. Ama sizlerden gelen istekler doğrultusunda böyle bir şey yapmaya karar verdik. Umarım hoşunuza gidecek bir video olur. Hemen bakalım arkadaşlar. Ben size hızlı bir şekilde nelerden meydana geldiğini ve parçaları tek tek neler yaptığımızı görelim. Öncelikle AMD Ryzen 3200 var. Bu 12 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisini kullanıyor. Ama şurada yazmıyor, bu AF modeli. Yani yenilenmiş bir işlemci arkadaşlar. Kutulu geldiği için de içerisinde Rati dediğimiz bir fan var. Yani soğutucusu mevcut arkadaşlar. Fiyatı 716 lira. Tek alırsanız bu fiyat bu. Teknik özelliklerine bir gelelim. Nelerden meydana geliyor? 3.1 GHz'den 3.4 GHz'e kadar turbo baslı bir frekans değerinde mevcut. Aynı zamanda 8 MB'lik ön belleği var. 4 çekirdekli arkadaşlar, 65 Watt'ta bir TDP değerine sahip bu işlemcimiz. Zaten AMD işlemcilerde en çok kullanılan, tercih edilen fiyat performans ürün dediğimiz bir işlemci. Bu da gayet güzel bir işlemci. Anakart Gigabyte'ın GAA320MH diye bir anakartı. Anakartımız gayet güzel. Normal değerlerin üzerine aslında bir. Çünkü frekans değerlerine baktığımız zaman RAM olarak 3.2 GHz'e kadar overclock'ta çıkabiliyormuş arkadaşlar. Hemen fiyatına baktığımız zaman 532 liralık bir fiyat görmekte tek aldığımız zaman da. Anakartımız hemen şöyle teknik değerlerine bir gelelim. Yani bizim ileride dönük olarak daha da arttırabileceğimiz bir değer olarak. Çünkü üzerinde M2 soketi desteği var. 32 GB per saniye dediğimiz bir M2 soketi var. Bunu isterseniz hard disk bağlayabilirsiniz ileride. İsterseniz de Wi-Fi kartı da bağlayabiliyorsunuz. Dilerseniz de Thunderbold'da bağlayabilirsiniz. Gayet de güzel bir anakart. Anakart zaten Gigabyte'ın kendi yazılımda internette indirdiğiniz zaman da bu fanları falan vesaire de kontrol edebiliyorsunuz. Gayet de uygun bir fiyatlı, dediğim gibi. Hemen bir şöyle teknik değerlerine aşağı doğru iniyorum. Ben de sizlerle beraber bakıyorum açıkçası. Yani zaten bildiğim Yonga setleri. Yani bu civardaki Yonga setleri. Dostlar, üzerinde gigabit Ethernet bağlantısı var. Yani RJ45 bağlantılı. Ses kartı mevcut. USB bağlantıları vesaireler var. Dahili bir ekran kartı da üzerinden mevcut ama zaten bizim işlemcimiz değil, bizim ekstra bir ekran kartımız olacağı için bu da ekstra bir avantajdır. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüz High Level'ın bir RAM'ini kullandım. Diğer arkadaşlar başka RAM'lerde kullanabilir ama niye bunu seçtim? Hem bilinen bir marka hem de fiyat olarak da uygun aslında. Çünkü 8 GB'lık 2.4 GHz'lik bir frekans değerine sahip kutulu diye geçiyor. Yani kutu dediğimiz RAM paketli bir şekilde geliyor açıkçası. Gayet de uygun. 8 GB olması da ekstra bir avantaj. Aşağı doğru indiğimiz zaman zaten diğer özellikler var. Gecikme değeri 10, 15, 16 olsaydı keşke diyebilirsiniz ama fiyat
performans bir ürün seçiyoruz açıkçası. Samsung'un chipsetini kullandığını sizler de görüyorsunuz. Tabii ki high level olduğu için de benim de çok kullandığım bir marka açıkçası. Yıllardır kullandım. Tercih edebileceğimiz, sizlere tavsiye edebileceğimiz bir marka, bir ürün diyebiliriz arkadaşlar. Diğer ürünümüze gelelim. Hard diskimize geldik. SSD bir hard disk var. 2.5 inçlik SATA 3 bağlantılı. Normal değerler olarak 545 MB, 465 MB okuma ve yazmaya kadar bir değerleri mevcut. Üzerinde Western Digital bir marka. 240 GB'lık SATA dediğim gibi gayet de uygun bir hard disk. Dilerseniz bu hard diski değiştirip üzerine işte M2'li bir hard disk alabilirsiniz ama tabii ki fiyatları bir tık yukarı çıkabiliyor ama ben dediğim gibi fiyatı uygun tutmaya çalıştım bu kasa sisteminde. Çünkü arkadaşlar hazır sistemlerde sadece bir kasada bu fiyatı alıyorsunuz. Hatta daha üstü ben size monitör, klavye, mouse, kulaklık dahil bir şekilde veriyorum. Sadece bir eksiğimiz var. Windows yok. Windows'un da ben hep sizlere söylüyorum nasıl indireceğiz, nasıl yapacağınızı. İleriki videolarda belki bununla ilgili bir videoda getirmeye çalışırım. Ama dilerseniz Pardus'la kurabilirsiniz. Bununla ilgili videomuz var tabii ki. Pardus ücretsiz bir şekilde üzerinde Windows işletim sistemi, Pardus Linux sistemi kurabilirsiniz. Hemen diğer ürünümüze gelelim. Tabii ki monitörümüz var. Monitörümüze bu sistemi eklemeyi düşündüm. İki çeşit bir monitör vardı burada. Asus'un monitörünü ben tercih ettim. 21.5 inçlik Full HD bir monitör. 1 milisaniye tepkime süresi var. 60 Hz'lik bir monitör. VGA ve HDMI soketli bir monitör. Gaming diye geçiyor. Gayet de uygun bir monitör. Ve bu monitörü ben kullandım arkadaşlar. Yani bunu 21.5'unu kullandım. 22'sini 24'ünü kullandım. Gayet de güzel. Yani Asus zaten marka olarak da Asus. Yani daha fazla demeye bir şey yok. Ama aşağı doğru indiğimiz zaman da flicker free dediğimiz kırpılma, parçalanmayı engelleyen bir sistem bu açıkçası. Çok da güzel bir monitör. 1080p destekliyor ki zaten artık bunun aşağısında bir monitör tercih etmenizi tavsiye etmiyorum ben açıkçası. Yani 1080p'den aşağı bir monitör almayın alacaksanız. Aşağı doğru indiğiniz zaman bu arada 1.5 wattlık stereo hoparlör var ki ama şöyle bir durum var. Ben bunu sürekli söylüyorum. Monitörlerdeki hoparlörlere pek fazla bel bağlamayın. Yani siz işinizi görecek bir şey değil açıkçası. Çünkü o kadar da tatmin etmiyor. Kullanır mısınız? Kullanacaksınız. HDMI bağlantı yapmanız gerekiyor bu arada. VGA değil HDMI'den bağlantı yapın, kablo alın. Ama bu sistemde HDMI kablosu yok. Onu söylüyorum. Sadece VGA kablosu monitör içerisinde çıktığını düşünüyoruz ki %99 çıkıyor. Ama HDMI kablosu çıkmıyor. Alacağınız yere mutlaka bunu sorun. Eğer HDMI kablosu almazsanız, VGA bağlantısı alırsanız sesi alamazsınız monitörden. HDMI bağlantı yaparsanız sesi de alabilirsiniz monitör üzerindeki hoparlörlerden. Onu size söylüyorum. Aşağı doğru inelim. Başka böyle falan filan var ama teknik değerlerine baktığımız zaman da 100 milyona bir konsol. Normalde bu 1000'e 1'di ama sanallaşmış bir şekilde konsol değerleri çıkabiliyor. 200 nit değeri var. Bu da çok uygun bir fiyat değer aslında. Dediğim gibi hoparlör var. Stereo 2 tane hoparlör var. Ağırlığı vesaire her şey mevcut. Gayet de uygun bir monitör. VESA bağlantısını görüyorsunuz. VESA bağlantıda siz ileride bir aparatla duvara bağlayabilirsiniz. Masanıza bir aparat alıp bağlayabilirsiniz monitörünüzü vesaire. Tabii ki alacaksınız. Böyle bir şey de alabilirsiniz. Gayet de uygun bir monitör. Benim de hoşuma gitti. Hani bir monitörüm olmasaydı böyle bir monitör alabilirdim. Ama dediğim gibi Full HD olması, 1 milisaniye olması, HDMI bağlantı olması, hoparlör olması, Asus markası olması da bunu öne çıkartıyor açıkçası. Sıradaki parçamız kasa. Bütün parçaların içine konduğu bir şey işte. Kasamıza baktığımız zaman standart Game Power'ın bir kasası. Önde yalnız fan yok. Sadece bir tane fan var arkadaşlar. O da egzoz fanı. 120 milimlik bir fan var. Burada ayarlanabilir bir RGB fan olur yazıyor. Ön tarafta da bir renkli bir yine ayarlanabilir bir renkli bir şey. Temperli bir cam arkadaşlar. Gayet de güzel. Uzaktan kumanda da üzerine çıkıyormuş. Baktığın zaman da bizim işimizi görebilecek o oyuncu. Üst tarafı zaten ileri olarak soğutucuya takarsanız işlemcinize gördüğünüz gibi şu üst tarafta da bunları bağlayabiliyorsunuz. Kumandası var. İşte kontrol sistemi mevcut RGB olarak da. Baktığım zaman değerlerine olarak da 2 tane 3.5'lük 3 tane de 2.5'lük hard disk bağlayabiliyormuşuz. Boyutlarda burada sadece dediğim gibi arkadaki egzoz fanı var. 120 milimlik. Ama ön fan, üst fan da opsiyonel. Dilerseniz ekstra olarak para vererekten bunları da alabiliyorsunuz. Üzerinde power supply yok. Birazdan power supply ayrı seçtim çünkü. Hemen baktığımız zaman da gayet de uygun bir sistem. Yani üzerinde USB balansı var. Mikrofon, kulaklık girişleri var vesaire vesaire her şeyde mevcut. Gayet de güzel, temperli bir kasa. Yani sizin işinizi yıllarca götürecek bir kasa açıkçası. Bir sonraki parçamız kasanın bütün her şeyini sağlayacak, power'ını verecek bir power supply güç kaynağı. Yine Game Power'ını seçtim. Buradaki A
APFC dediğimiz olay ise bakın şuradaki dostlar, bu çok çok önemli bir unsur. Yani power supply'ın verdiği voltaj watt değerini daha da gerçek değerlere gösterebileceğim bir şey. Ben bunu ara sıra söylüyorum işte. Bu nedir? Bu arkadaşlar şu dalgalı enerjiyi doğru enerjiye çevirdiği zaman olabildiğince yüksek bir voltajı amperi alıyor ve bizim sistemimize veriyor. Bu gerçeği yansıtmaya çalışıyor. Eğer ki bir power supply alacak iseniz, bunları tabii ki ben söylüyorum sizlere. Yani bunlar aklınıza bir yerde yer edinin. APFC özellikle power supply almaya dikkat edin. Bu çok önemli bir unsur arkadaşlar. Artı 80'lik bronz ve 500 wattlık bir power supply mevcut. Üzerinde de gördüğünüz gibi soğutucu fanı da mevcut arkadaşlar. Gayet de hoş durmaktadır. Benim hoşuma giden bir power supply. Bir de korumalar var. 4 tane değil 5 tane koruması var. OVP, UVP, OPP, SGP, SIP dediğimiz değerler de burada mevcut. İşte kısa devre koruması, kısa akım koruması, yüksek akım koruması vesaire vesaire değerler var. Bunlar çok önemli. Yani power supply'ımızı iyi seçtik açıkçası. Power supply'ımızı daha düşük seçmenizi tavsiye etmiyorum. Yani biraz power supply'ınızı iyi verin arkadaşlar. Çünkü ekran kartınız, anakartınız vesaireleriniz daha iyi beslensin ki fazla ısınmalar olmasın, iyi performanslar sağlasın, herzlerinden düşüşlük olmasın. Ben o yüzden bu şekilde bir power supply tercih etmeyi kendimce uygun gördüm. Tabii ki sizler ne yaparsınız bilmiyorum ama üzerinde 140 milimlik bir fanı da mevcut. Zaten yan tarafta sizler de görmektesiniz. Üzerinde de Japon kapasitör var. Yani dalgan enerji, doğru enerjiyi çevirmek için kullanılan parçalar. Elektronik bazında konuşuyorum, yarı iletkenlerden. Diğer değerler de burada mevcut. Yüksek güç, kısa devre, gerilim koruma, yüksek akım koruma vesaire değerler de olduğunu zaten sizlere söylemiştik. Şimdi sistemimizi topladık. Bütün parçalarımız var üzerinde. Klavye mouse olmasın. Ben de klavye mouse koydum üzerine. Hyper'ın KM4000/M350 klavye mouse seti diye koydum. Zaten siz resimde görüyorsunuz görselde. Gayet de güzel bir klavye mouse, siz işinizi görebilecek. Gayet de fiyatı zaten 60-70 liralık bir fiyatı var. İkisini birden alıyorsunuz. Ben bunun üzerine koydum. Dileyen arkadaşlar bunu değiştirebilirler ama dediğim gibi sizin işinizi görebilecek oyunlarda bu. Bunun dezavantajı ışık yok. İşte ne bileyim tuşlar çıkmıyor vesaire. Tabii onlar çıktığı zaman zaten fiyatlar bir de patlıyor. Ben olabildiğince uygun tutmaya çalıştım dediğim gibi fiyatları. Baktığımız zaman da gayet de uygun bir klavye ve mouse var. Multimedya tuşlarda üzerinde görüyorsunuz. Gayet de uygun bir klavye seti açıkçası. Benim de hoşuma giden şey. Hemen sıradaki parçamıza gelelim. Kulaklık. Dedik şimdi bu kadar parça yaptık mı? Kulaklık olmasa mı dedim. Bir tane kulaklık koydum. Game Power'ın MI 7.1 Surround LED aydınlatmalı bir gaming kulaklık diye geçiyor. Fiyatına baktığınız zaman fiyat tabii ki yüksek geliyor ama arkadaşlar yani oyunları oynuyorsanız o ortamı iyi duymak istiyorsanız kulaklığa biraz yatırım yapın ya. Yani gidip de 20, 30, 50 lira 60 lira kulaklık almayın. Hem kulaklarınıza zarar verirsiniz hem de keyif almazsınız. Böyle bir kulaklık alacaksanız ki alın, tavsiye ediyorum. İyi bir para verin. Yani ileri dönük olarak keyif alırsınız. Oyunlardan keyif alırsınız. Müziklerden, filmlerden vesaire. Bakın arkadaşlar gayet de güzel. Teknik değerlerini şimdi aşağı doğru inelim. Şimdi buradaki olayımız şu. Empedans değeri yani bobin sarım değeri 2.2 kHz'lik bir değerine sahip. Frekans tepki kulaklık olarak da 20 Hz'e 2000 kHz, 20.000 kHz. Bu tabii insanın duyabileceği frekans değerleridir. Baktığım zaman hassaslık dP değerlerinde eksi 43 dP değerini görüyorsunuz. Mikrofon var üzerinde 100 Hz ile 1 MHz arasında değişen bir değer. RGB bir aydınlatma mevcut. Kablo uzunluğu 2.2 metrelik bir kablo uzunluğu da var. Dediğim gibi 7.1 surround bir sistemde olduğu zaman da gayet yeme yanında yat bir kulaklık bir olay oluyor. Şimdi gelelim. Tekrar baktığımız zaman arkadaşlar tam 9 tane parçadan meydana geliyor. Bizim sistemimiz fiyatı 5400 lira. Burası neredeyse incehesap.com. Bir sponsorluğum yok. Ama ben PC sihirbazı olarak girdim. Burada montaj ve test hizmetinde ücretsiz veriyorlar. Bakın bu çok daha iyi. Yani siz bu ürünleri oturup da tekrar toplamanıza gerek kalmıyor. Vatandaşlardan alırsanız, buradan alırsanız cihazınızı topluyorlar, test ediyorlar, size kargo ile gönderiyorlar. Siz sadece Windows'unuzu ya da
Atıyorum Pardus yani Linux kuracaksanız kuruyorsunuz. Hop oyunlarınızı yükleyin. Canavar gibi keyfinize bakın. İşte bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ben elimden geldiği kadar sizlere güzel bir video yapmaya çalıştım. Yorumlarınız varsa, sorularınız varsa yoruma yazın arkadaşlar. Bu videoyu da eğer ki iyi bir like gelirse de bu şekilde de güzel bir sistemler toplamayı düşünüyoruz. Yani sizlerden gelen sonuçta bir istekler doğrultusunda yapıyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.